Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 87. bölüm 2. fragmanı dün akşam yayınlandı ve önemli gelişmeler var açıkçası, onu söyleyelim. Fragmanda çok önemli detaylar var. Hemen ayrıntılar aktaracağım. Abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Seyran hamile kalsın, dizide böyle bir senaryo olmasın diyorsanız en az 200 beğeni bekliyoruz. Ve hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi fragman Seyran'la Ferit'in Halis Ağa'nın yanına gelmesiyle başlıyor. Bu aşk ilanı. Yani artık Ferit ile Seyran beraber olduklarını tüm aileye duyuruyor arkadaşlar. Özellikle yine Esma anne, yani Seyran'ın annesi vesaire, Kazım ağa, bütün bunları artık hepsi biliyor Seyran'la Ferit'in birlikte olduğunu ve bu resmileşmiş oldu. Ardından çok önemli bir sahne şu an ekranınızda. Halis Ağa Ferit'i yanına çağırıyor ve ona e, ağalık yüzüğünü veriyor arkadaşlar. Şimdi bu çok önemli bir detay. Çünkü şu anlama geliyor. Yavaş yavaş Halis Ağa diziden ayrılacak arkadaşlar. Evet, ilerleyen bölümlerde, yani bir bölüm sonra, 2 bölüm sonra demiyorum da hani 3 bölüm sonra, 5 bölüm sonra, belki 6 bölüm sonra Halis Ağa diziden çıkabilir. Bunu işaret ediyor. Çünkü artık Ağa'nın kim olacağı belli oldu. Ferit olacak. Ama tabii ki Orhan bu süreçte yani kıskandı diyemeyiz ama hani çok fazla kırıldı. Oğluna ağalık yüzüğünün verilip kendine verilmemesinden dolayı çok fazla kırıldı. Ancak oğluna vesaire tabii ki herhangi bir kötülük yapmayacak. Ama Halis Ağa'ya karşı da bütün sevgisi yok olmaya devam ediyor Orhan'ın. Özellikle dediğimiz gibi ilerleyen bölümlerde Halis Ağa diziden ayrılacak. Yani 5 bölüm sonra, 6 bölüm sonra vesaire ayrılabilir. Zaten bu yüzüğü vermesi de bunu işaret ediyor. Yani artık ağa sensin diyor Halis ağa ve bu şekilde Ferit'in de ağa olduğunu duyuruyor. Bir diğer yandan çok önemli bir gelişme. Baktığımızda büyük hanım Abidin ile görüşüyor. Sizlere söylemiştik, bakın daha birkaç gün önce söyledik. Büyük hanım Abidin ile görüşecek dedik ve fragmanda yayınlandı sahnesi. Yani ne söylersek tek tek aslında çıkıyor. Bizleri takip etmeye devam edin çünkü bizde yalan yok arkadaşlar. Doğru neyse o. Büyük hanımla Abidin çok önemli bir şekilde konuşacak. Özellikle bu bölüm yine dediğim gibi çok önemli konuşacak. Abidin tabii ki büyük hanıma direkt kanmayacak. Yani hani ilk konuşmada daha böyle büyük hanıma, tabii ki annesine yani inanmayacak ama ilerleyen bölümlerde birkaç bölüm sonra Abidin büyük hanıma, yani annesine inanmaya başlayacak. Annesi ona Korhanlarla alakalı, Korhanların yaptığı kötülükleri vesaire tek tek anlatmaya başlayacak ilerleyen bölümlerde. Onun aklına girecek ve bu anlattıklarıyla da annesi Abidin'in aklını çelmiş olacak ve Abidin artık annesinin tarafından olacak ama Korhanların içinde, yani Yalı'da yaşamaya devam edecek Abidin ve yaşadıkça da Korhanları bitirmek için elinden gelen her şey yapacak. Zaten biliyorsunuz Yalı da Sunan'ın üstüne ve dediğim gibi şirketle alakalı vesaire kötü şeylerin yaşanması için Abidin elinden geleni yapacak ilerleyen bölümlerde tabii ki. Yani Abidin kötü bir rol oynayacak arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Yani Abidin ile Büyük Hanım'ın buluşması hiç iyi olmadı. Bu birazcık dizinin gidişatını, seyrini bozacak. İzleyiciyi de birazcık sinir edebilir Abidin. Onu da söyleyelim. Yani sinir edici bir hale gelebilir. Şimdi Suna imza atıyor biliyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Suna'nın imza atması Yalı'nın tam anlamıyla aslında eğer parayı ödemezse Korhanlar Büyük Hanım'a verileceği anlamına geliyor. Şimdi Korhanlar şu an iyi. Ailesi olarak iyi. Hani Seyran'la Ferit'in arası iyi. Halis Ağa'nın ağalığı vermesiyle iyi ama bu bölüm şirketle alakalı sıkıntıların yaşandığını görsek de geçen bölüm kadar görmeyeceğiz. Bu bölümde birazcık daha böyle iyi bir gidişat olacak ve bu bölüm Seyran'ın hamileliği üzerine yoğunlaşacak arkadaşlar. Bu bölümde Seyran'ın hamileliği üzerinde Yalı Çapkını fazlasıyla yoğunlaşacak. İlerleyen bölümlerde de Seyran'ın hamilelik durumu çözülecek ve çözüldükten sonra bu sefer şirket sorunu tekrardan devreye girecek arkadaşlar. Şirket sorunu tekrardan devreye girecek ve şirket tekrardan kötü bir hale gelecek. Hatta Korhanlar işte o zaman Büyük Hanım'dan aldığı parayı ödeyemeyecek hale gelecek. İşte o zaman da ipotek durumu, Yalı'nın ipotekli olması gündeme gelmiş olacak. Şimdi Seyran tabii ki Halis Ağa'ya yüksek bir ihtimalle önümüzdeki bölüm bu Yalı'nın ipotek durumunu söyleyemeyecek arkadaşlar. Zaten Ferit'in bayılmasıyla bu durumu muhtemelen söylemeyecek ama hani tabii ki Ferit parayı aldığını duyunca, parayı bulduğunu duyunca Halis Ağa Ferit'in ardından Ferit'i tebrik edecek ve muhtemelen de ağalık yüzüğünü vesaire o nedenle verecek ama Seyran tabii ki yüksek bir ihtimalle Halis Ağa'ya Ferit'in ipotek durumunu, ipotek yaptığını vesaire bunu kolay kolay söylemeyecek. Hatta belki şöyle bir şey de olabilir. Hani bu ipotek durumu hemen değil arkadaşlar. 2 bölüm sonra, 3 bölüm sonra değil. Bu yaklaşık belki en az 5 bölüm sürer, 6 bölüm sürer.
5-6 bölümden sonra bu devreye girecek. Belki Halis Ağa hatta diziden ayrılmış olur. Hani Halis Ağa belki diziye veda bile etmiş olur. Yalanın başında Ferit kalır ve ardından ipotek durumu gerçekleşebilir. Yani Halis Ağa Yalan'ın ipotek ettirildiğini belki görmeyebilebilir. Hani bu çok önemli bir durum. Dediğim gibi şu anda Halis Ağa Ferit'i tebrik ediyor. Muhtemelen parayı bulduğu için, yani şirketi kurtardığı için de Halis Ağa Ferit'e bu şekilde bir ağırlık verdi, ama dediğim gibi ilerleyen bölümlerde hani e, bu durum birazcık sıkıntıya girecek, ama ne olursa olsun Korhanların durumu tekrardan iyi olacak ve Yalı zaten tekrardan onların olmasıyla beraber devam edecek. Ama şimdi hemen gelelim birazcık Ferit'in, daha doğrusu Seyran'ın hamilelik durumuna. Şimdi arkadaşlar, Seyran'ın hamilelik durumuna gelirsek, muhtemelen hastanede bir oyun oynandı ve dizide de bunu yine önümüzdeki bölüm rahatlıkla göreceğiz. Seyran arkadaşlar yüksek bir ihtimalle hamile kalabilecek. Yani Seyran için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Seyran hamile kalabilecek, ama burada sadece bir kan tahlili değişikliği veya bir yanlışlıkla alakalı bir şey olacak yüksek bir ihtimalle ve bunun olmasıyla beraber de Seyran'ın hamile kalabileceği ortaya çıkacak birkaç bölüm sonra diye tahmin ediyoruz. Yani böyle bir şeyin yaşanacağını hiç zannetmiyoruz. Onu söyleyeyim. Bir diğer durum Suna. Evet. Suna Seyran'ın hamile kalamayacağını duyduğunda elbette ne kadar üzülse de Yalı'daki tek torunun ondan olacağını duyduğunda, yani daha doğrusu bunu aklına getirdiğinde Suna sevinecek arkadaşlar. Evet, Abidin ile Suna birazcık kötü yola sapabilir. Onu söyleyeyim. Zaten dediğim gibi fragmanda da gördüğünüz Suna birazcık böyle bir sinsilik peşinde olduğunu belki görmüşsünüzdür fragmanın görüntülerinde, ama Suna'nın dediğim gibi şu anda Seyran'ın çocuğuna olmamasına üzülüyor tabii ki elbette, ama ne kadar üzülse de içinde bir sevinç de var. Bir sevgi de, bir sevinç de var. Çünkü Yalı'daki tek torunun ondan olacağını biliyor arkadaşlar. Bilecek Suna. Ve aynı zamanda Suna'nın tahlilleri yüksek bir ihtimalle iyi gelecek. Onu da belirteyim, ama hani şöyle de bir şey var. Suna'nın tahlilleriyle Seyran'ın tahlilleri değiştiği, yanlışlık olduğu ilerleyen bölümlerde de ortaya çıkabilir ve Suna'nın bütün sevinci kursağında kalabilir. Aynı zamanda bu bölümde fark ettiyseniz Betül'ün çocuğunun da Betül'den olmadığı ortaya çıkıyor. O nedenle bu bölümün sonunda veya bir iki bölüm sonra Betül diziden çıkmış olacak gibi duruyor. Sizlere zaten bunu söylemiştik. Hani Betül'ün de yavaş yavaş sonu geliyor. Diziden Betül de çıkacak demiştik. Ve yavaş yavaş da muhtemelen gerçekleşecek. Dediğim gibi Ferit ile Abidin sanırım Tayfun'un evine basıyorlar ve o şekilde de aslında Betül'ün çocuğunun ondan olmadığı ve Tayfun'un olduğu ortaya çıkıyor. Muhtemelen de bu dizinin sonuna doğru yaşanacak. Onu da sizlere söyleyelim, ama bu konuda yine hatırlatalım. Gülgün de tekrardan Yalı'ya dönmeye başlayacak arkadaşlar önümüzdeki bölüm itibariyle. Evet, sizleri yeni gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Gerçekten çok önemli gelişmeler var, detaylar var ve aktarmaya da devam edeceğim sizlere. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Yeni videolarımız gelmeye devam edecek. Yalı Çapkın'ın gerçek hikayesi için de en az 250 beğeni demiştik ama daha gelmedi. O nedenle beğenilere abanın. Görüşmek üzere.